Sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir bahçe işleri ağaç bakımı videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda bahçemizi düzenleyeceğiz ve bu görmüş olduğunuz alanımıza çim ekeceğiz. Çim ekimi nasıl yapılır? Metrekareye ne kadar çim tohumu ekilir? Çim tohumu ekilirken nelere dikkat edilir ve çim nasıl yetiştirilir? Bu konuları uygulamalı olarak sizlere anlatmaya, göstermeye çalışacağız. Sadece çim ekmeyeceğiz. Aynı zamanda bir bahçe düzenlemesi de yapacağız. Özellikle şu bahçemizin kenarlarına kaktüsvari ya da böyle güzel çiçek açan çeşitli çiçekler almayı diye düşünüyoruz. Şu civarlarda da bakın size gösterelim. Burada da gördüğünüz üzere acayip bir karışıklık var, yoğunluk var. Bunları sadeleştireceğiz. İşe yaramayan saksılarımızı kaldıracağız. Şurada ağaç fidelerimiz var. Çelikten köklendirdiğimiz fideler var. Bunları kaldıracağız. Burayı, bu alanı bir aloe vera bahçesi haline getirmeyi düşünüyoruz. Bakın bizim şurada ana aloe veramız var. O aloe veranın diplerinde yine yavru diye tabir edilen ama kendileri de oldukça büyümüş vaziyette aloe veralar var. Yine şu saksının içerisinde diyebiliriz ki belki yüzlerce aloe vera kökü var. Artık bunlardan ne kadar sığarsa bu alanımızı da bu şekilde aloe vera bahçesi olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Belki plan değişir ileriki zamanlarda, belli olmaz ama önce şu bahçemizi bir belleyelim. İlk yapılması gereken işi tamamlamış olalım. Burası bizim önceden sebze ekmiş olduğumuz alandı. En son işte buralara domates falan ekmiştik. Artık sebze ekmeyi bıraktık ve bahçemizi düzenleyip güzelce çim ekeceğiz. Birkaç gün öncesinde yağmur yağmıştı. Yağmur da toprağı gayet güzel bir şekilde tavana getirmiş. Tam böyle bellenecek kıvama gelmiş. Biz hemen şimdi böyle belliyoruz. Bir gün, iki gün bu şekilde bekledikten sonra üzerinden bir tırmık çekerek tesviyesini yapacağız. Arkasından da damlama hortumlarını döşeme işlemine ve toprağın altına yerleştirme işlemine geçeceğiz. Hadi bakalım biraz çalışalım. Videomuz ilerledikçe yapmış olduğumuz çalışmalarda zaten siz göreceksiniz. Bahçe düzenlemesi çalışmalarımız devam ediyor. İşin en zor ve en gıcık tarafı damlama hortumlarını toprak altına almak ve sistemi yenilemek. Ben bu sistemi yaklaşık bir 7-8 yıl önce falan kurmuştum. Ama bazı yerlerinde arızalar var. Hem o arızaları tamir etme, gerekiyorsa komple yenileme işlerine başladık. Toprak altına gömüyoruz. Eski hortumları ya da işte yenilediğimiz hortumları şu şekilde toprak altına gömüyoruz. Çünkü buralara çim ekildiği zaman kötü bir görüntü olmasın damlama hortumları diye. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilirler toprak altına girdiği zaman damlama hortumu tıkanır ve işlemez. Ben 7 seneden beri toprak altında kullanıyorum. Sürekli işliyor. Bir sıkıntı yok yani. Siz de eğer ki güzel bir görüntü olsun bahçenizde derseniz damlama hortumlarını toprağın altına gömebilirsiniz. Bahçe düzenlemesi işlerimiz devam ediyor. Başka bir gündeyiz. Bakın buralara vana sistemi kurduk. Bu vana sistemi önceden vardı zaten. Onlara ek olarak şuraya yine böyle sistemler kurduk. Farklı renklerde olsun ki anlayalım falan diye. Bu fıskiyeler için hazırladığımız bir vana. Bu da işte buradaki bahçedeki ağaçlar için hazırladığımız bir vana. Damlama sisteminin vanası. Bakın mesela buraları toprak altına aldık. Burada gayet güzel gözüküyor. Daha henüz şuralarda çalışmalar devam edecek. Burada görmüş olduğunuz bu hortumların, boruların hepsi toprağın altına inecek ve kenarlarda şu şekilde fıskiyeler olacak. Fıskiyelerin biraz önce sağlamasını yaptık. Çalışıyorlar. Ondan sonra bakın gelin şu tarafa doğru gösterelim. Buradaki limon ağacımızın damlama sistemini oldukça geniş bir daire çizerek toprağın altına aldık. Çünkü burası artık çim olacağından dolayı hortum gözüksün istemiyoruz. Şurada da kayısı ağacımız var. Şimdi abim onun hortumunu da toprağın altına alacak. Burası yine gözükmeyecek. Evet,
Gördüğünüz üzere bu ağacın da damlama sistemini toprak altına aldık. Diğerlerini uygulamasını devam ediyoruz. Böyle çalışmalar var. Çalışma yapıyoruz. Vallahi çok da yorulduk açıkçası. En son çim ekme işi var. O en kolayı. Şu damlama sistemini hem sistemi çözümlemek. Çünkü hem TOKİ'nin ana boru sisteminden su alıyoruz hem de kendi çeşmemizden. Yani bazen oradan sulama, bazen bizim buradan sulama olması gerektiğinden dolayı her yere vanalar koymak icap etti. Yorulduk bayağı da. Çalışma devam ediyor. Arkadaşlar aradan bir 3-5 gün daha geçti. Şiddetli rüzgarlarımız vardı. Onları atlattık. Önceden kaba düzenlemesini yapmıştık toprağın. Şimdi ince ayarlarını yapıyoruz. Bakın şu şekilde toprak içerisinden çıkmış taşları, kayaları ayıtlıyoruz, temizliyoruz. Sade toprak olacak. Belki engebeli bazı yerler var. Oraları da düzelteceğiz. Yaprak kalıntıları var. Ağaçlardan dökülmüş yapraklar var. Onları da aldıktan sonra çim tohumumuz hazır. Bakın şöyle bir çim tohumu aldık. İçerisinde ayrık tohumu yok. Sadece dikine büyüyen çim tohumu. Bunu ekeceğiz. Biz Kasım ayı içerisindeyiz. Eğer ki ileriki zamanlarda kapanmamış yerler olursa, açık yerler olursa oralara da ayrık tohumu alıp ayrıca kapatmayı düşünüyoruz. Hazırlıklar devam ediyor. Birazdan burayı ekeceğiz inşallah. Arkadaşlar hemen hızlıca çim ekimimizi yapacağız. Önce hayvan gübresi, çim kapak harcı ve kükürtü bir karıştıracağız. Bu küçükbaş hayvan gübresi çim ekiminde en güzel tercih hayvan gübresidir ve hayvan gübreleri arasında da mümkünse küçükbaş hayvan gübresi daha uygun olur. Çünkü o böyle toz şeklinde olduğundan dolayı böyle büyük kesekli olmaz ve her taraftan eşit miktarda çim çıkmasını sağlar. Onun için biz küçükbaş hayvan gübresi kullanacağız. Hemen şimdi çim kapak harcıyla şeyi de getirelim. Kükürtü. Bu da Nif Organik'in çim kapak harcı. İçerisinde fermente olmuş hayvan gübresi, kum ve cüruf var. Kes ver abi. Bakın şöyle yakından bir gösterelim. Yani böyle hazırlanmış hayvan gübresine de benziyor bir miktar. Şimdi bunu da karıştıracağız. Bu da kükürt. Bu kükürt de şu hayvan gübresinin içerisinde bulunan olası işte mantar, fungus ve nematod, başka böceklerin larvaları, yumurtaları onlar varsa kükürt de onları yok etsin düşüncesiyle şöyle bir harman yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu karışık gübreyi diyelim çim ekmeden önce hafiften ince miktarda toprağın üzerine saçacağız. Bu çok gerekli mi? Çok gerekli değil ama güzel kaliteli bir çim elde etmek için bunu yapmakta fayda var. Öncesinde bir miktar az olmak kaydıyla biraz gübre, arkasından çim tohumunu saçacağız. Üzerine daha kalın bir şekilde kapak harcı yapacağız. Şöyle. Bu özellikle büyük kesekli yerlerde çimin tutunmasını sağlayacak. Alta sermiş olduğumuz gübre. Bahçemizin özellikle şu alanı biraz fazla büyüklü, kesekli. Buralara biraz fazla attık. Bir kat ince gübre saçımını yaptık. Şimdi gelelim hesaplamaya. Kameramız yaklaşsın. Size gösterelim. Bakın sıfırda şu
358 gram. Bu kabımızın ağırlığı 1,356. 1 metrekareye arkadaşlar 100 gram veya 120 gram çim tohumu koymamız gerekiyor. Bakın 358 dediğine göre 458 olacak burası. Tamam. Bakın 1 metrekareye artık göz kararı biz bunu şöyle 100 gram biz biraz daha sık olsun istiyoruz. 120 gram olsun. 78-80 tamam. Bakın şöyle yarım tabak diyelim. Göz kararı şey yaptık. Bakın sadece burada göstereyim. Şurası 1 metre, şurası da 1 metre. Bu kadar tohumu buraya saçacağız. Oldukça sık ekmemiz gerekiyor. Bu çim tohumunun çimlenme performansı %70, %75 civarındadır. Onun için biraz fazlaca atmakta fayda var. Evet, ne yaptık? 1 metrekareye 120 gram çim tohumunu ektik. Bakın bu 1 metrekarelik alanda göstereceğiz. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz. Tırmığımızla. Tırmık bu iş için biçilmiş kaftan. Gördünüz mü? Şöyle yaptığınız zaman toprağın içerisine yarım yamalak girmiş olacak. Hafif ileri geri yaparak da tam böyle içine girmesini sağlıyoruz. Bazı yerlerde sertlikler var. Artık o da olduğu kadar yumuşak yerlerden içeriye girdi. Bakın %70, %80 civarında tohumlarımız toprağın arasına girdi. Hemen daha kalın bir şekilde harcı saçıyoruz. Alta serdiğimiz gübrenin 2-3 katını üstüne şöyle saçtık ve bu 1 metrekarelik alanın ekimini bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi üstünü çiğniyoruz. Çiğniyoruz. Üstünü çiğniyoruz. Daha başka bir yani ağır bir şeyiniz varsa, materyaliniz varsa yuvak gibi falan toprağı sıkılaştırmak için böyle bir şey yapabilirsiniz. Arkasından da sulama yapacaksınız. Şimdi sulamayı göstermeyeceğiz. Biz aynı işlemi bahçenin bütün tarafına halledip en son sulama yapacağız. Havamız kararmak üzere, belki suyu yarına bırakabiliriz. Hadi bakalım biz biraz hızlıca çalışalım şimdi. Arkadaşlar kükürtü özellikle karıştırmanızı tavsiye ederiz. Kuşlar gelip bu çim tohumlarını yiyebiliyor. Kuşları veya benzeri zararlıları topraktan çimleninceye kadar bu tohumlardan uzak tutmak için kükürt gayet etkili bir silahtır. Hem aynı zamanda kükürt bu tohumların çimlenme performansını arttırır, köklerine güç kuvvet verir. Ve topraktaki olası mantar hastalıklarını da önler. Kükürtü mutlaka kullanın, tavsiye ederiz. Arkadaşlar ertesi gündeyiz. Dün şuraya kadarını yaptık. Bir miktar da suladık. Ama asıl sulamayı şimdi yapacağız. Çim tohumlarını ektik. Şimdi üzerine şöyle gübremizi de, küçükbaş hayvan gübresini de saçıyoruz. Birazdan işlemimiz tamam olacak inşallah. Her tarafa eşit miktarda dağıtmaya çalıştık ama olabilir, belki bazı yerler kalmış olabilir. Elimizde bir miktar çim tohumu kaldı. İleride bakarız, çimlenmemiş açık olan yerler varsa oralara da sonradan takviye yaparız. Gübreyi de serdiğimize göre artık şöyle üzerinde sıkılaştırmak için yürüyebiliriz. Arkadaşlar çim ekimimizi tamamladık. Biz dün hortumla bir miktar sulamıştık ama şu fıskiyeleri de hem bir denemiş olalım. Şimdi fıskiyeyi açalım. Fıskiyelerin ayarlarını da bir yapacağız tabi. Aç bakalım abi. Sonuna kadar açtın mı? Açtım. O zaman bir tanesini, bir tarafını açacağız.
Nereye gittin? He? Allah! Yenge biraz kıssaydın ya. Biraz kıstım. Kıs biraz. Alttakini kıstın mı? Evet. Tamam. Ona mı takıldı? Hangisi? Bu da takıldı. Ayarı varmış. Ayarı varmış. O yine Diyarbakır'a gitti. Neyse bunu ya onu bir kapatın ya. Kapatın. Bunu sonra ayarlayalım. Üstümüz başımız ıslandı. Hortumla şimdilik şey yapalım. Onu kapat bir abi ya. Şuradan biraz daha şey yapalım. Fıskiyeleri sonra ayarlayacağım ben. Üstümüz başımız ıslandı. Şimdi hortumla bu şekilde ıslatıyoruz. Bu işlemi ilk bir hafta boyunca hemen hemen her gün yapsak iyi olur. Çünkü nemli bir ortam bu çim tohumlarının hızlı bir şekilde çimlenmesini sağlar. Çok kurak bir zamanda yaşıyorsanız sabah akşam sulama, normal bir zamanda ve ılık bir iklimde ise dikim zamanı günde bir sefer sulama yeterli olur. Zaten çim tohumları toprağın hemen işte yarım santim, bilemedin 1 santim aşağısında azıcık bir ıslama yeterli olur çimlenme için. Bu şekilde bütün bahçeyi sulayacağız. Her gün böyle sulayacağız ve çimlenmesini sağlayacağız. Videomuzun devamında buraların çimlenmiş halini de sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar aradan 10 gün geçti. Bakın artık yavaş yavaş bahçemizin birçok yerinde çimler kendilerini göstermeye başladılar. Hemen hemen %70'i %80'i çimlenmiş gözüküyor atmış olduğumuz tohumların. Bazı yerler daha yoğun bir şekilde çimlenme oldu ve hemen hızlıca büyüdüler. Bazı yerlerde ise bakın şuralara bakın. Buralarda çimlenme düşük. Daha doğrusu çimlenme ilerlemesi düşük. Oralarda da çimlenme var ama biraz yetersiz çimlenme olmuş. Oralarda demek ki çok fazla su kaybı oluyor. Direkt güneşe maruz kalıyor. Bakın mesela şöyle ağaçların altı gölgelik olan yerler daha çok nemi muhafaza ettiğinden dolayı hemen çimler çıkmışlar. Şu duvarların kenarlarına bakın. Hep böyle çimlenme olmuş. Yine bakınız limon ağacımızın gölgelik kısmına gelen yerdeki çimlerde hızlıca çıkmış ve büyümüşler. Bir de buradan gösterelim. Bakın buradaki vaziyette böyle. Yer yer eksikler var ama burası çimlenmemiş değil arkadaşlar. Bakın size yaklaştırayım. Çimlenmenin nasıl devam ettiğini görebilirsiniz. Gördünüz mü? Yaklaştırdığımız zaman öyle minik minik başlarını göstermişler. Her gün suladık. Sadece bugün sulamayacağız. Çünkü gece çok güzel bir yağmur yağdı. Yağmur yağması da bunların daha hızlı çimlenmesini ve büyümesini sağlayacak inşallah. Yakın bir zamanda buranın komple yeşil örtüye bürüneceğini tahmin ediyoruz. Arkadaşlar çok şükür yağmurlarımız yağmaya başladı. Bizim çimlerimize de iyi gelecek inşallah. Siz de eğer yağmurlu bir zamanda çim ekerseniz hem sulama masrafını yarı yarıya indirmiş olursunuz hem de çimleriniz daha hızlı seri bir şekilde yeşerecektir. Bakınız bu yağmurdan sonra inşallah bizim çimlerimizin özellikle çıkmayan şu orta kesimlerindeki alanlarda hızlıca çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada şöyle üst balkonumuzun manzarasını da size gösterelim. Şu anda çok güzel bir yağmur yağıyor. Uzun zamanlardan beri ilk defa bu kadar güzel yağmur yağıyor.
Evet sevgili arkadaşlar, aradan sanırım bir 3 hafta falan geçti. 20 günü geçtiğini hatırlıyorum. İşte manzarayı görüyorsunuz karşımızda. Özellikle o yağmur yağması sonrasında çimlerimiz birden böyle büyümeye başladı. Hızlı bir şekilde büyüyüp bütün bir bahçemizi kapladı. Bazı yerlerde açıklar vardı. O açıklar da hemen hemen kapandı sayılır ve böylece işlemimiz %100 diyebileceğimiz bir ölçüde başarıya ulaştı. Artık böyle çimlerimiz sulanma sonrasında yatmaya başladı. Şöyle bir ay, belki 1,5 ay falan hiçbir şekilde üzerine basmamaya çalışacağız. Çünkü köklerinin gelişmesi, sağlamlaşması, daha derinlere inebilmesi için zarar vermeme adına biz basmıyoruz. Gerçi sağda solda kediler dolaşıyor. Aha işte bir tanesi de geldi. Bunlar sürekli çimlerin üzerine yatıyorlar, basıyorlar. Biraz böyle zarar verdikleri de oluyor. Bazı yerleri de böyle çimin çıkma esnasında eşeleyip tuvaletlerini falan yaptıklarını da biliyorum. Oralarda biraz arızalı çıkımlar var ama yavaş yavaş oralarda kapanacak diye düşünüyoruz. Aha işte bir tanesi daha geliyor. Gel bakayım. Gel pis pis pis. Bu da bizim Stalin. Hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Şimdi bizim bahçeye çıktığımızı gördüler ya. Hepsi buradalar. Neyse size şimdi yakından çimlerimizi bir gösterelim. Bakın özellikle şu orta alanlarda biraz açıklıklar vardı. Oralarda neredeyse tamamen kapandı. Ve böyle tabiri uygunsa halı gibi bir çimimiz oldu. Bunların boyları tabii bir miktar daha uzayacak. Henüz kesmeyi, biçmeyi düşünmüyoruz. Dediğimiz gibi şöyle 1,5 ay kadar falan bir geçsin. Ondan sonra çim makinası henüz almadık. Komşumuzun makinasından istifade edeceğiz. Ondan sonra çim makinası da alabiliriz. Bakın şu iki yerde sebebini bilemediğimiz bir şekilde çıkım oldukça geç başladı. Ama orası da zaman içerisinde kapanacaktır diye düşünüyoruz. Bakın şurası da aynı şekilde. Burada artık ne olduysa kediler mi eşeledi, ne oldu bilemiyoruz yani. Burada bir miktar bir açıklık var. Bunun haricinde birçok yer kapanmış gözüküyor. Şuradaki belli aralarda böyle seyrek çıkımlar var. Oradaki boşluklarda zaman içerisinde dolacaktır. Çünkü arkadaşlar bu çimlerin aynı zamanda kardeşlenme özelliği de var. Şimdi sadece bir dal olarak çıktı. Şöyle aradan bir miktar zaman geçtikten sonra dibinden bir dal daha çıkacak. Yanından bir dal daha çıkacak. O şekilde çok fazla kapatma, daha doğrusu yayılma özelliği olmamakla birlikte bir miktar daha bu açıklıkların kapanacağını düşünüyoruz. Eğer ki bu açıklıklar bizim istediğimiz şekilde kapanmazsa böyle ayrık tohumu alıp o boşluk alanlara ayrık tohumu atabiliriz. Zaten elimizde mevcutta bir miktar çim tohumu var. Çim tohumu da saçabiliriz. Şöyle bahçemizin diğer kısımlarını gösterelim. İlk önce burası çıkmıştı. Bakın burası bizim kedilerin yatma alanı. Hep çimleri yere yatırdılar. Gölgeyi bulunca buraya yatıyorlar adamlar. Şurada da yine bir miktar bir açıklık var. Bu da artık ya kedilerin marifeti ya da oraya yetersiz tohum ekmiş de olabiliriz. Ama zannetmiyorum, oralara yoğun miktarda tohum ektiğimizi, saçtığımızı hatırlıyorum. Artık sebebini bilemiyorum. Oraları ileriki zamanlarda yapacağımız küçük müdahalelerle tamamen kapatacağız. Bu arada bizim komşumuzun köpeğini de size gösterelim. Bu çok sevimli ama çok yaramaz bir köpek. Vaziyet böyle. Bahçemizi komple yemyeşil hale getirdik. Çok şükür bizim çoktandır istediğimiz, arzuladığımız bir durumdu bu. Çünkü arkadaşlar yeşilin insan ruhuna çok olumlu etkileri var. Balkondan çıktığımız zaman veya balkondan bahçeye bakarken böyle bir yeşil tonu görmek gerçekten arzu ettiğimiz bir şeydi. Nihayet buna ulaştık. Balkondan bakarken bahçeye doğru elhamdülillah diyoruz. Ne güzel nimetler içerisinde yaşıyoruz. Yani böyle insana yaşama sevinci veren, psikolojik olarak da kendisini iyi hissettiren bir renk, yeşil rengi. Tabiatın rengi de bundan dolayı herhalde Allah tarafından yeşil olarak tespit edilmiş. İşte güzel manzara karşınızda. Aha bakın, bir güzel manzara da bu. Bu da çok güzel bir manzara bizim. Bu bizim Stalin kedimiz. Sulamaya da devam ediyoruz. Yaklaşık işte bu 20 günlük süre içerisinde ilk zamanlarda her gün istisnasız suluyorduk ama o sulamanın yetersiz kaldığını düşündük. Yavaş bir çıkım gerçekleşmişti ama arkasından 2 gün yağmur yağınca
yağmur böyle buraları iyice toprağı suya doyurunca çimler coşuverdi birden. Çok seri hızlı bir şekilde çimler çıktı geldi. Demek ki suyu biraz az vermişiz. O ilk zamanlarda daha çok sulayabilmiş olsaydık daha hızlı çıkım gerçekleşebilirdi. Neyse sağlık olsun. Geç oldu, güç olmadı. Mükemmel bir görüntüye ulaştık bu şekilde. İlk zamanlar şu dökülen yaprakları alıyorduk elimizle çıkıma mani olmasın diye. Ama çıkım başladıktan sonra üzerine basmadığımızdan dolayı artık o yapraklar da aralarda kaldı. Ama herhangi bir şekilde çıkıma da mani olmadı. Çok şükür hemen hemen her yerde istisnasız çimlerimiz çıktılar. Sevgili arkadaşlar, çimin ilacı sudur. Suyu doğru bir şekilde ve zamanında verdiğiniz takdirde kolay kolay hastalanmayacak ve sizin istediğiniz şekilde büyümeye devam edecektir. Ama suyu azaltırsanız belli yerlerde açılmalar ve dipten bazen de üst taraftan böyle sararmalar başlayabilir. Onun için suya dikkat etmek gerekiyor. Toprağın su tutuculuğuna göre değişmekle birlikte ortalama 2 güne bir, 3 güne bir su vermek gayet uygundur. En güzel sulama şekli yağmurlama sulama şeklidir. Fıskiye ile sulamanızı tavsiye ederiz. Şimdi biz dedik ki biraz kesmeyeceğiz, biraz kuvvetlensin. Bir ay geçtikten sonra kesmeye başlayacağız. Kestikçe bu yeni dallar çıkartacak ve kesmek de bir bakıma bunu daha çok büyümesi için iştahlandırmak veya tetiklemek anlamına gelir. Çimin bir ilacı su ise diğer ilacı da biçmektir. Biçtikçe daha kuvvetli, daha gür bir şekilde çiminiz büyüyecektir. Sevgili arkadaşlar, aradan yaklaşık bir ay geçti. Önümüz kış olduğundan dolayı havada şiddetlenmeye başladı. Serinleşiyor. İşte manzarayı görüyorsunuz. Bugün fıskiyeleri de açtık. Sulama yapıyoruz. Fıskiyelerin ayarlarını, tamiratını da yaptık. Artık fıskiye ile sulamasını gerçekleştiriyoruz. Tabii rüzgar ağaçların yapraklarını dökmüş. Rüzgar kesildikten sonra ben elimle veya tırmıkla yaprakları toparlamaya çalışacağım. Üzerine basmadan. Gel bakalım. Gel bakalım çocuğum gel. Evet, bu videomuzda ne yaptık arkadaşlar? Bu videomuzda bahçemize damlama sistemi döşedik. Önceden var olan damlama sistemini yeniledik. Toprak altına aldık. Toprak altına alma işlemi bayağı bir uzun sürdü. Zahmetliydi bizim için. Çünkü çok fazla teferruatı vardı. Onu sağ olsun abimle beraber gerçekleştirdikten sonra yine abim bellemişti bu toprak alanı. Üzerinden bir miktar zaman geçtikten sonra da toprağın tesviyesini yaptık ve çim ekimini gerçekleştirmiştik. Aradan yaklaşık bir ay geçti. Bir aylık zaman zarfında biz işte Kasım ayı içerisinde ekmiştik. Şu anda Aralık ayındayız ve bir aylık süre içerisinde çimlerimiz tamamen çıktı. Herhangi bir boşluk alan kalmadı. Bakın şuralarda biraz böyle boşluk alanlar vardı. Onlar da kapanıyor ve artık böyle herhangi bir boşluk alan kalmadı çok şükür. Yine ileriki zamanlarda şu duvar kenarlarına kaktüs ya da benzeri böyle güzel çiçeklerden ekmeği, dikmeyi düşünüyoruz. O ileriki zamanda yapılacak bir iş. Çünkü şu anda üzerine basamadığımızdan dolayı aradan şöyle 1,5 ay geçtikten sonra biçmeye başlayacağımız için şu anda üzerine basamıyoruz. Ekim işlemini de sonra yapacağız o duvar kenarlarına. Şuraya bakalım. Burada herhangi bir işlem yapamadık arkadaşlar. Çünkü buranın birazcık işlemi var. Toprak getirilmesi gerekiyordu. Toprak da henüz getiremedik. Toprak serdikten sonra burayı da aloe vera bahçesi yapma planımız var. İnşallah plana sadık kalırsak yakın zamanda orası da güzel hale gelecek. Evet, bu videomuzun ortaya çıkmasında en büyük emek Yahya abime ait. Kendisine teşekkür ediyorum bu video aracılığıyla da. Videonun baş taraflarında bol miktarda beraber çalışırken görülmüştük. Bize ziyarete gelmişlerdi. Onları çalıştırmıştık o dönemde. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, çim ekimi üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. 2 ay sonrasında bahçemizin pozisyonu bu şekilde. Biz bundan önce bir sefer biçmiştik. Yaklaşık bir 10 gün önce, belki 2 hafta da olmuş olabilir. 2 hafta önce biçmiştik. Yeniden bir biçme zamanı geldi. Tabii şu üzerinde yapraklar var. Sonbahar mevsiminde olduğumuzdan dolayı ağaçların yaprakları sürekli dökülüyor.
Şimdi tırmık yardımı ile alabildiklerimizi alıp toplamaya çalışacağız. Bakın şu şekilde bir çim biçme makinesi aldık. Artık bunu kullanıyoruz çim biçme işlemlerinde. Sevgili arkadaşlar, eğer ki kurak bir iklimde yaşıyorsanız ve yağmur oldukça az yağıyorsa tabii sık sık sizin sulamanız gerekir. Böyle bir zamanda en geç 2 haftaya bir çimler biçilmesi gerekir. Ama siz çok fazla yağış alan ve dolayısıyla çimler hızlı büyüyen bir iklimdeyseniz haftada bir veya bazı durumlarda haftada 2 sefer çimlerinizi biçmeniz gerekir. Çim biçtikçe yeni yapraklar çıkartacak ve kendisini tazeleyecek ve böylece yeşilliğini koruyacak. Eğer ki siz ektiniz ve hiçbir biçme işlemi de yapmazsanız bir süre sonra yapraklar bozulmaya, işte uçları sararmaya, kıvrışmaya filan başlar. Ondan sonra da zaman içerisinde görsel güzelliğini kaybeder. Sulamaya dikkat ettiğiniz kadar biçmeye de dikkat edeceksiniz. Peki sulamayı ne kadar sıklıkla yapacağız? Kurak iklimlerde hemen hemen her gün sulamak gerekir. Çok sıcak bir havanız var. Güneş yukarıdan ışınlarını kuvvetli bir şekilde gönderiyor. Yaz dönemindesiniz. O zaman daha sık sulamanız gerekir. Hemen hemen her gün sulamak uygundur. Ama artık böyle sonbahar geldi. Sonbahar yağmurları da başladı. Yavaş yavaş sulama sıklığını azaltırsınız. Kış döneminde zaten diğer bitkilerde olduğu gibi çimlerde de böyle bir uyuma dönemi ortaya çıkar. O yavaş büyüme döneminde çok fazla su ihtiyacı olmaz çimlerin. Sulamayı da toprağın nem tutma özelliğine göre sıklaştırmalı veya seyreltmelisiniz. Gübrelemeden de bahsedelim. Eğer ki sizin toprağınız verimsiz bir topraksa yılda 2 sefer veya 3 sefer gübreleme yapabilirsiniz. Gübrelemeler genelde organik gübreleme şeklinde yapılmasını tavsiye ederiz. Yani hayvan gübresi ağırlıklı veya işte çim kapağı veya çim gübresi şeklinde satılan gübrelerden alıp kullanmanızı tavsiye ederiz. Kimyasal gübreleri kullanmanızı çok fazla tavsiye etmiyoruz. Neden? Çünkü kimyasal gübreler toprağın tuzluluk oranını arttırdığından dolayı ve bir de çim çok fazla sulandığından dolayı zaten o kimyasal gübrelerin etkisi kısa sürede ortadan kalkar, sürekli sulandığından dolayı. Biz ilk ekim zamanında hayvan gübresi ile gübrelemiştik alanımızı. Şöyle aradan 4 ay, 5 ay geçtikten sonra yine aynı hayvan gübresi ile hafiften böyle üzerine bir gübreleme yaparsak sanırım 1 yıllık bakımı da gübreleme işlemini de gerçekleştirmiş oluruz. Siz yılda 2 sefer veya 3 sefer bu şekilde gübreleme yaparsanız çimleriniz oldukça uzun ömürlü olur. Haydi bakalım. Şimdi bu bilgileri de verdikten sonra hemen çimlerimizi biçelim. Bakın bir sefer biçtiğimizi söylemiştik. Tekrar uzadılar. Şimdi tekrar biçelim ve yeni hallerini sizlere gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar, bu kadar çim çıktı. Bunu şimdi tavuklarımıza vereceğiz.
tavuklarımız da yesinler. İşte gördüğünüz üzere belli yerlerde açıklar vardı. O zaman içerisinde kapanıyor. Bakın şurası oldukça açıktı. Burada kediler eşelenmişti herhalde. Ama zaman içerisinde bakın kapanıyor. Biçtikçe yeni yeni böyle kökler çıkacak, yeni yapraklar çıkacak ve daha görsel anlamda güzel bir pozisyona ulaşacak bahçemiz. Gel bakayım. Gel bakayım çocuğum ya. Nasılsın? Nasılsın görmeyeli, görüşmeyeli? Hı? Evet. Videomuzun değişik yerlerinde değişik kediler görmüşsünüzdür. Bu da farklı başka bir kedimiz. Kendisine koca kafalı kedi diye hitap ediyoruz. Çok sevimlidir. Evet arkadaşlar, bahçemizi de biçtik. Çok güzel oldu. Özellikle biçme sonrasında daha göze hoş gözüküyor. Daha parlak, canlı gözüküyor. Şuna dikkat edelim. Ne zaman biçilmesi gerekir? Akşam üzeri, saat şu anda 5'e geliyor. Akşam üzeri biçip hemen arkasından mutlaka sulama gerçekleştirmeniz gerekir. Bakın çimleri biçtikten sonra hemen suyumuzu açtık ve yaklaşık 1 saat boyunca bu şekilde sulanacak her taraf. Sulamazsanız şimdi bitki bir zarar gördü ya, o zararını sulama ile kapatması gerekir. Eğer ki siz sulama yapmazsanız kısa süre sonra uçlarında sararma başlayabilir. Bundan dolayı buna dikkat edin. Akşam üzeri biçmenizi ve yine bütün sulamalarınızı akşam üzeri yapmanızı tavsiye ederiz. Ve biçme sonrasında da şu şekilde çim artıkları kalmaması gerekiyor. Ben her tarafı temizledim. Bir tek burası kalmıştı. Makinenin girmediği yerleri ya da biçemediği yerleri şöyle bir makasla biçebilirsiniz. Şu aradaki boşluklarda zaman içerisinde kapanıyor. Çok güzel bir görüntü oluştu. Çoktandır arzu ettiğimiz, beklediğimiz bir görüntüydü. Nihayet ulaştık. Çimlerimiz tam üzerinde yatıp yuvarlanıp kek yenecek kıvama geldiler. Artık bunu ileriki zamanlarda yapabiliriz gönül rahatlığıyla. Evet, şaka bir tarafa sevgili arkadaşlar, bu videomuzda sizlere başından sonuna kadar bahçeye çim nasıl ekilir, metrekareye ne kadar çim tohumu ekilmesi gerekir, öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerekir, çim bakımı hakkında gerekli bilgiler ve püf noktaları nelerdir, hem uygulamalı hem de teorik bilgiler verdik ve böylece videomuzun sonuna geldik. Siz de bu videodaki gösterilen yol ve yöntemlere dikkat ederseniz, uyarsanız aynı başarıya ulaşırsınız. İşte böyle güzel bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir çim bakımı videosunda, bahçe işleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Çayım nerede, kekim nerede benim?